Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine çok farklı ve lezzetli bir tarif vereceğim. Tarife başlıyorum. 2 adet küçük boy domatesim var. Domatesleri videoda gördüğünüz gibi doğruyorum. Domatesleri doğradım ve şimdi çırpma kabına alıyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. Tam 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Şimdi blenderımla iyice homojen bir karışım olana kadar çekeceğim. Bu tarifi ilk defa gördüm diyorsanız bana yorum yazın lütfen. İyice karıştırıyorum. Ve bu kadar yeterli. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya. Ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Şimdi çırpıcımla karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırdım diyebilirim. Eleğimi aldım. Tam olarak 2 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Ve güzelce karıştırıyorum. En son biraz daha yumuşaklık katsın diye 1 yemek kaşığı su ekledim. Ve suyu da güzelce karıştırıyorum. Çırpma telimi çıkarıyorum. Kaşıkla kenarlarını topluyorum. Hamurun kıvamını tekrar sizlere yakından gösterdim. Ve şimdi üzerini güzelce streç filmle kapatıp ılık bir ortamda en az 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ve 45 dakikanın ardından hamurun içerisindeki maya da aktifleşti. Hamuru tekrar güzelce karıştırıyorum. Ve daha önceden doğramış olduğum yeşil soğan ve maydanozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Ve karışımımı tekrar karıştırıyorum. Ben 2 adet yeşil soğan kullandım ama sizlere tavsiyem 1 tane doğramanız yeterli olacaktır. Tavayı ocağa aldım. Ve üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Sıvı yağını tavanın her yerine sürüyorum. Yağladığım tavaya şimdi hazırlamış olduğum hamurdan 2 kepçe olacak şekilde döküyorum. Ve kepçemle hamuru güzelce yayıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Ayrıca sizler de yaptığınız tariflerin resimlerini çekiyorsanız bana alt köşede çıkacak olan Instagram adresinde resimlerinizi gönderebilirsiniz. Tavaya güzelce yaydım ve kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattım. Arada kontrol edin lütfen. Üzeri bu şekilde piştiğinde ve alt kısmı piştiğinde diğer tarafını çevirin. Ve diğer tarafını da kontrol ediyorum.
Piştikten sonra servis tabağına geçiriyorum. Tekrar tavayı yağladım. Her defasında yağlayın tavanızı. Hamurumdan döktüm. Ve tekrar yayıyorum. Çok kolay, yumuşacık bir çörek tarifi. Yine kapağını kapatıyorum. 1-2 dakika içinde pişiyor. Ve diğer tarafını çevirdim. Yine diğer tarafını bu şekilde kontrol ediyorum. Ve çöreğim pişti. Bütün çöreklerimi pişirdim. Sizlere daha yakından göstereceğim. Yumuşacık oldular. Mutlaka sizler de bu kolay tarifi deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın lütfen. Ve sizlere bölerek iç kısmını da göstereceğim. Özellikle kahvaltıda peynirle, çayla mükemmel olacak. Ve yine güzel bir videonun da sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.